Merhabalar efendim, yayınıma hoş geldiniz. Bugün menopozu konuşacağız ama menopozun bir başka alt başlığı ve menopozda libidoyu konuşacağız. Libido ne? Cinsel ilgi ve cinsel zevk anlamına gelir. Menopoza giren bazı kadınlar libidoyu azalttığını bildirmişler ama nedenleri kişiden kişiye değişir. Yapılan bir çalışmada menopoz sonrası kadınlarda cinsel sorun oranları %68 ile 86, epey yüksek değil mi? Bu aralık genel olarak tüm kadınlarda çok yüksek. Bundan dolayı da %25 ya da %63 oranında olduğunu aslında biz tahmin ediyoruz. Peki menopoz libidoyu neden etkiliyor? Yani cinsel sorunlar neden oluyor? Bunları konuşacak olursak östrojen seviyelerinin, kan seviyelerinin azalması bununla primer ilişkili. Çünkü östrojen hormonu vajinaya kan akışını sağlayan primer hormon. Östrojen hormonu da kan seviyesi azalınca vajinaya giden kan akışı azalması tabii ki neden olarak bu önümüze çıkıyor. Ayrıca vajina ve labialarda doku incelmeleri östrojen eksikliğine bağlı oluyor. Böyle olunca da kadınlar cinsel uyarılmaya daha az duyarlı hale geliyorlar. Hem azalan kan akışı, hem cinsel duyarlılığın azalması hem de vajinal kayganlaşmayı sağlayan o ıslanma da etkilendiği için genel olarak kadınların uyarılması etkilenir. Sonuç olarak bir kadın seksten, menopozda, cinsellikten eskisi kadar zevk alamayabiliyor. Orgazma ulaşmakta zorlanabiliyor. Kadın için seks çok rahatsız edici, hatta acı verici olabiliyor. Perimenopoz ve menopoz sırasında burayı biraz açmak istiyorum. Perimenopoz, menopozun işte bu öncesi menopoz ve postmenopoz dediğimiz dönemleri kaplayan bir süreç. Bu dönemlerde hormonların seviyesi böyle bir dalgalı seyreder. O dalgalı hormonlar da kadının ruh sağlığının dalgalı olmasına neden olur. Dalgalanan o ruh hali de cinsellikle ilgili libidoyu olumsuz etkileyebilir. Diğer bir sebep de stres. Kadının stresli olması işte cinsel enerjisinin libidosunu olumsuz etkileyebilir. Kadın bir işte çalışıyordur, diyelim ki bir taraftan annelik babalık yapmaya çalışıyor. İşte yaşlanan ebeveynleri var, diyelim ki onlara bakıyor, onlara banyo yaptırıyor filan. Bunlar da tabii stresör faktörler. İşte onlar da böyle cinsel enerjinin libidonun azalmasına neden olabilir. Bir kadının menopoz sırasında yaşayabileceği hormonal değişiklikler, dalgalanmalar onun daha sinirli, daha depresif, daha huzurlu, bazen de mutlu olmasına neden olabiliyor. Ve aslında normal zamanlarda stresle baş edebilirken bu kadın stresle baş etmekte daha güç hale gelebilir. Şimdi yakın zamanda yayınlanan bir makaleden bahsedeceğim. Menopozla ilişkili önemli yan etkileri olan kadınların daha düşük libido seviyeleri bildirme olasılığı yüksek. Yani bu yan etkileri işte sıcak basması, depresyon, anksiyete, uyku sorunları, işte yorgunluk, hayattan tat alamama gibi sorunları olan kadınlarda cinsel problemlerde daha çok görülüyor. Daha az görülenlerde de cinsel problemler daha az görülüyor. Yani menopoza giren bir kadının libidosunun azalması temel olarak yaşadığı şu faktörlere bağlıdır diyebiliriz. İşte kalp hastalığı varsa kadında, diyabet varsa, depresyon varsa, işte sağlık durumunu etkileyen kronik başka bir hastalığı varsa, sigara kullanıyorsa, işte fizik egzersiz daha az yapıyorsa, işte bu noktada kadın cinsel dürtüleri uyarılması ile ilgili problem yaşıyorsa mutlaka jinekoloji hekimiyle bu konuyu konuşmalı. Utanmamalı, yardım ve tedavi isteminde destek için mutlaka başvurmalı. Libidoyu yükseltmek için bazı ipuçları vereceğim. Bir kadının libidosunu arttırmak için yapabileceği birkaç adımdan bahsedeceğiz. Bunlardan bazıları tıbbi tedaviler, bazıları yaşam tarzı değişiklikleri, bazıları da ev ilaçları. Şimdi tıbbi tedavilerden bahsedecek olursak, bir kadının vajina dokusunda incelme varsa, kuruluk varsa, o zaman östrojen tedavileri, lokal östrojen tedavileri, hapları, vajinal halkalar şeklinde vajinaya doğrudan uygulanacak tedaviler var. Bunlar normalde günlük alınan doğum kontrol hapları var ya, onlardan çok daha az düşük östrojen içeriyorlar. Bazı kadınlarda daha yüksek doz hormon ilaçları almak isteyebilirler. O noktada da oral östrojen içeren hapları tedavide kullanıyoruz. İşte bu hormon tedavileri, işte kadındaki bu sıcak basması, ruh hali değişimleri, işte başka semptomlarında azaltılmasına yardımcı olur. Ama işte bazı riskler taşıyor. Hormon replasman tedavisi almadan önce kadın gidip direkt alamaz zaten bu ilaçları eczaneden. Mutlaka hekim kontrolünde bazı tetkikler yapıldıktan sonra alabilir hekim kontrolünde. Bir de bazen de lokal testosteron tedavileri reçete edebiliriz. Bu lokal testosteron da cinsel dürtü ve libido azlığında oldukça etkin çözümler sunabiliyor. Bazı kadınlarda işte östrojene ve testosterona rağmen cinsel dürtüde bir değişiklik olmayabiliyor. İşte o noktada cinsel işlev bozukluğu ve kendi cinselliğini geliştirme yönünde
bir cinsel tıp uzmanına göndeririz, terapi almalarını isteriz ve çiftleri birlikte göndeririz. Bunlar bizim yapacaklarımız. Yaşam tarzı değişiklikleri dediğimiz maddeye geçecek olursak, kadınları seks sırasında kullanmaları için su bazlı kayganlaştırıcılar kullanmalarını öneriyoruz. Bunlar eczanede satılan reçetesiz ürünlerdir. Basit bir bilinen marketten de gidip alabilirsiniz ama burada silikon ya da yağ bazlı değil, su bazlı olanları kullanmanızı istiyoruz. Şimdi menopoz döneminde korunmaya çok gerek yok ama bazen özellikle Avrupa'da yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Menopoz döneminde korunmadıkları için cinsel yolla bulaşan hastalıkların arttığı gösterilmiş. Onun için de eğer ki yeni bir evlilik yaptınız, partnerinizde herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyorsunuz ya da işte böyle bir çoklu partnerli durumlarınız varsa o zaman işte su bazlı kayganlaştırıcıları kullanın. Silikon bazlıları kullanmayın çünkü bunlar prezervatif kullanacağınız için onların zedelenmesine neden olabilir. Ve mutlaka cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da prezervatif yani kondomla korunun. Sevgili kadınlar, başka ne yapabilirsiniz? Günlük 30 dakika mutlaka egzersiz yapın. Bu egzersiz yüzme olabilir, yürüyüş olabilir, yoga olabilir, pilates olabilir. Bunlar sizin düşük libidoda dahil olmak üzere menopozdaki diğer semptomların azalmasına yardımcı. Ayrıca sağlıklı diyetler, özellikle balık içeren, bakliyat içeren gıdalar, fazla süt ürünleri tüketmemek de sizin böyle ferahınıza, ruhunuza, duygularınıza iyi gelebilir. Bir de cinsel alışkanlıkları değiştirmeyi öneriyoruz. Bu 3. madde. Şimdi eşinizle aranızdaki duygusal yakınlığı geliştirmenin cinsellik dışında da birçok yolu var. Öncelikli olarak işte parkta yürüyüş, birlikte yapılan aktivitelerin artması, el ele yapılan, evde yapılan etkinlikleri arttırın. Cinsellikte de rutinleri değiştirin. Daha uzun birlikte vakit geçirecek ön sevişme süreleri yaşayın. Samimi bir deneyim geliştirmek için bazen seks oyuncakları, vibratör gibi oyuncakları eşinizden kullanmasını isteyin. Ve bu cinsellik eylemi sırasında lütfen orgazmı hedefe koymayın. Aşk oyunlarına katılın, dokunmaya, temasa katılın. O zaman cinsel rutininiz değiştiği için cinsellikten alacağınız keyif de artacaktır. Stresi eşinizle beraber gidermeye çalışın. O zaman yatak odasının dışında yapılacak aktivitelere önem verin. Birlikte bir geziye gidin, birlikte yürüyüşe gidin. İşte birlikte bir kursa gidebilirsiniz yeni bir şeyler öğrenmek için. Birlikte egzersiz yapabilirsiniz, birlikte yemek pişirebilirsiniz. Yani birlikte vakit geçireceğiniz, partnerinizle yakınlığınızı arttıracak aktiviteler yapabilirsiniz. Bir diğeri bizim toplumumuzda çok her ne kadar yapılmasa da mastürbasyon yapmak. Kadınların menopoz döneminde yalnız başına geçirdikleri bir dokunma, cinsel uyarılarının iyi çalışıp çalışmadığını keşfetmek ve cinselliği konuşma anlamında, partnerine aktarma anlamında kendini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Partner baskısı olmadan cinsel aktivitede kendini daha rahat hissetmesine kadınlara mastürbasyon yardımcı olur. Ne kadar çok mastürbasyon yaparsa o kadar çok cinsel uyarılması ve arzusu artar. Bunu da erkeğine, partnerine aktarabilir. Bir de libidoyu arttırmak için bazı doğal takviyeler var. Bu takviyeler kullanılabilir. Bunlar neler? Kara yılan otu, kırmızı yonca ve soya. İşte bunlar da cinsel arzuyu ve uyarıyı arttırabiliyor. Yalnız bu ilaçları, bu takviyeleri aldığınız zaman o zaman mutlaka hekiminize sorun. Çünkü bazı ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Antihipertansiflerle, antidepresanlarla. Şimdi mesela soya östrojen içerir. Siz ekstradan östrojen hormonu alıyorsanız bir de soya alırsanız bu size fazla gelebilir. Onun için hekiminize sorarak bu tarz bitkisel gıdaları kullanabilirsiniz. Peki ne zaman doktora gitmelisiniz? Bir kadın perimenopozda ya da menopozda cinsel aktivitesi, cinsel eylemleri de dahil olmak üzere işte günlük hayatında büyük bir problem yaşamaya başladıysa işte onun noktada doktoruna gitmeli. Biz jinekologlar ne diyoruz? Menopoza geçiş döneminin öncesi, menopoz döneminde de mutlaka yıllık hekim kontrollerinizi ihmal etmeyin. Hekiminize libidonuzun azaldığını söylediğiniz zaman size reçeteli ilaçları mutlaka başlayacaktır. Semptomlarınızı hafifletecektir. Diğer altta yatan tıbbi durumları da ekarte ettikten sonra. Tıbbi durumlar neler? Hekiminiz işte idrar yolu enfeksiyonu varsa, rahim sarkması varsa, endometriozis varsa, pelvik tabanda kas disfonksiyonu gibi problemler varsa bunlar da cinsel isteği ve libidoyu etkileyeceği için bunlara yönelik tedaviler hekiminiz size başlayabilir. Bazı kadınlar menopozda libido azalması yaşar. Ama diğerleri yaşamaz. Niye yaşamaz? İşte yüksek libido yaşayan kadınlar hamilelik kalma korkusu, o üzerindeki baskı ve stres azaldığı için, çocuk yetiştirme sorumluluğu da ortadan kalktığı için libidoları artar.
Bir kadının menopozdan sonra libidosu etkilenirse yaşam kalitesi de etkilenir. Onun için de böyle bir sorun yaşıyorsanız hekiminize mutlaka başvurun.